Evet efendim, 8'de sağlığın şimdiki konuğu medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi böyle sık sık ağırlıyoruz. Çok da güzel oluyor. İyi ki geliyorsunuz. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok mersi, artık daha da kolay geliyorsunuz. Bir ayağınız İstanbul'da çünkü. Evet, artık İstanbul'da da olacağım. Dolayısıyla dediğiniz gibi hemen hemen her hafta sizi ziyaret edeceğim. Harikasınız. Her zaman bekleriz hocam. Çok da kıymetli bilgiler alıyoruz sizden. Bugün yani kadınların hayatını kabusa döndüren lekelerden söz etmek istiyorum sizinle. Gerçekten leke uygulamaları hani bir tık bende de var. Aslında kendi akne ve aknem de yoktu. Gözeneklerim sıkılaşsın diye fraksiyonel lazerler yaptırdım ve sonrasında sanıyorum iyi koruyamadığım için lekelendim. Evet. Ve bu leke de biliyorsunuz bir dert aslında insana. Kesinlikle. O yüzden birazcık leke nedir ve nasıl oluşur? Konuşalım mı bunları birlikte? Tabii ki biraz önce sizin de dediğiniz gibi bir fraksiyonel lazer sonrasında evet leke oluşabiliyor. Evet. Neden? Koruyamadığınız için. Bir güneş, hatta floresan ışıkları bile öyle bir durumda lekeye sebebiyet verebiliyor. En sık karşılaştığımız zaten güneş kaynaklı lekelerdir. Bazen hormonal durumlar da söz konusu olabiliyor veya yanlış ürün kullanımına bağlı çok sık karşılaştığımız. Hatta yanlış müdahaleler sonrasında da çoğu zaman leke oluşabiliyor. Ama en sık karşılaştığımız neden kesinlikle güneştir. Evet, yaşlılık lekeleri Bir olabiliyor de tabii hocam. ki yaşlılık değil mi lekeleri biraz da? tabii ki. Yaşlılık Hamilelik lekeleri. sonrası lekeler. Onlar hormonal durumlara Evet, kaynaklı hormonal gelişen durumlardan. durumlar söz konusu olabiliyor tabii ki. Evet, medikal estetiğin gerçekten en zor konusu diyebilirim. Tedavisi en zor olan sorunlardan birisi diyebilirim. Çünkü çoğu zaman yapılan tedaviler tamamen lekeyi ortadan kaldırmayabiliyor. Lekenin tamamen ortadan kaldırması gibi bir garanti ve böyle bir şey söz konusu kesinlikle değil. Bunun için farklı tedavi yöntemleri de var. En üst teknolojiyi de kullansak hiçbir zaman hastalarımıza kesinlikle leke tamamen geçer diyemiyoruz. Evet, Ne yazık lekede ki %100 diyemiyoruz. diye bir garanti yok çünkü. Kesinlikle onu Aslında diyemiyoruz. geçebilir ama o yaz tekrar koruyamaz. Doğru muyum hocam? Tabii ki. Yani tekrar lekelenir tekrar ve oluşabilir. tetiklenebilir. Kesinlikle. Hatta tedaviye rağmen tamamen de geçmediği çoğu Evet. zaman olabiliyor. Çünkü şunu şöyle düşünün, mesela leke damar tarafından beslenir. Alt tarafta kılcal damarlar olduğu zaman o damarların oluşturduğu bir kahverengilik vardır. Dolayısıyla üstteki lekeyi bazen tedavi ettiğimizde altındaki kılcallara dokunmadığımızda leke tekrardan oluşabiliyor. Kesinlikle en büyük sorunlardan birisi de budur. Veya bazen derin soyucu işlemler yapılıyor. Evet, daha O an, kimyasal tabii derin ki. işlemler yapılabiliyor. Yapıldığında bazen mesela de. o anda leke ortadan kalkıyor. Yeni bir deri katman alttan çıkıyor, fakat oluşan yeni deri katmanı içerisinde çok ince küçük kılcallar oluşuyor. Bunlar ilk etapta yüzde böyle bir ağırlık, bir canlılık verir. Güzel de duruyor aslında. Fakat bir kere güneş gördüğü zaman çok yüzeyde olduğu için ve çepeleri çok ince olduğu için güneşi gördüğü anda o anda yanıyorlar Evet. ve leke olarak karşımıza geliyorlar. Dolayısıyla yani lekede sabırlı olmak lazım. Kesinlikle. Ve Değil mi? zamana yaymak gerekir. Çünkü leke aslında dirençli. Kesinlikle. Yani o yüzden burada kişinin de sabırlı olması lazım ki hastanın, danışanın güzel sonuçlar elde edebilelim. Peki biraz da tedavi yöntemlerini konuşalım birlikte. Ağrılı mıdır, acılı mıdır, zor tedaviler midir? Çünkü birçok yolu var aslında bunun. Kesinlikle. Sizden dinleyelim. Lekenin dediğiniz gibi birçok tedavi yöntemi vardır. Bunlardan birkaç tanesini sadece örnek vermek gerekirse soyucu işlemler, bunlar peelingler olabilir, fraksiyonel lazerler olabilir, enzimatik peelingler olabilir, kimyasal peelingler olabilir. Bunun dışında mezoterapi yöntemleri kullanılabilir ve bazen hastalarımıza krem şeklinde evde devam etmesi gereken ürünler önerebiliyoruz. Onlar olabilir. Fakat benim en çok sevdiğim ve en çok kullandığım tülüm lazerdir. Özellikle Evet, akıllı lekede- lazer değil mi akıllı lazer. hocam? Kesinlikle tülüm lazer leke tedavisinde son derece başarılı ve güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir yöntemdir. Kesinlikle, zaten halk arasında da akıllı lazer olarak bilinen bir Akıllı lazer, yöntem. BB lazer diyenler var Evet, ama BB diyenler de Evet. var. Peki birazcık geleyim mi tilyum lazere? Kaç Tabii ki. seans yapıyorsunuz? Gelelim. Sonuç odaklı mıdır? tülüm lazer lekede çok başarılı bir yöntemdir. Çünkü 1927 nanometre dediğimiz bir dalga boyuna sahiptir ve lekenin en iyi görüldüğü dalga boyudur. Bunun yanında istediğimiz derinliğe inebiliyoruz. Tabii ki biz istediğimiz derinliğe iniyoruz diye bunu çok fazla derine indirmiyoruz ışınları. Sonuçta orada bir doku tahribatı oluşturmamak lazım. Lekenin olduğu katmana geldiği zaman yanlamasına bir patlama yapar ve lekenin olduğu katmanda direkt lekeyi yakalıyor ve o katmanda bir hasar meydana getiriyor. Yani lekeli katmanı ortadan kaldırıyor diyebiliriz.
O çok ufak noktalanmalar şeklinde dökülüyor. Sosyal hayattan geri bırakmıyor kişiyi. Dolayısıyla kullanımı da çok kolaydır. İşlem öncesinde de bir anestezi kremi uygulandığı için ciddi bir ağrı da söz konusu olmuyor ama seanslar lekenin türüne, kişinin cilt rengine ve lekenin kaç yıllık olduğuna göre de değişebiliyor. Değişkenlik gösteriyor. Özellikle daha önce uğraşılmış lekelerse gerçekten tedavisi daha uzun sürebiliyor. Peki hocam şey de diyebiliriz aslında buna değil mi? Ben akıllı lazeri bunun için çok seviyorum. Cilde minimum zarar verirken lekeye maksimum. Kesinlikle. Yani lekeyi direkt yakalayabildiği için Aynen. hem cilde çok fazla zararı yok ama lekeye maksimum bir zararı olduğu için güzel sonuçlar da alınabilen uygulamalardan biri. Kesinlikle. 4 mevsim yapabiliyor muyuz Tilium lazeri? Tilium lazerinin ve diğer lazer uygulamaların yazın uygulaması Evet. gibi bir durum söz konusu ne yazık ki değil. Cilt tarih sonuçta minimal de olsa bir hafif bir kabuklanma meydana gelecek ve cilt tabii ki güneşi gördüğü anda lekeler artabilir. Dolayısıyla özellikle kış mevsiminde yaptığımız tedavilerdir leke tedavileri. Değil mi? Sonbahar, kış Tabii ki. mevsimi aslında bunun için en ideal zamanlar. Kesinlikle. Yani hele ki Şubat'tan sonra çünkü ben bunların mağdurlarından biriyim ya aslında havalara güvendim hocam. Ocak sonu, Şubat başı gibi yaptırdım o fraksiyonel lazerleri ki ben hep BB ya da işte maksimumda koruma faktörlü ürünler kullanan biri olduğum halde lekelendim. O yüzden gelebilir? kendim de acı tecrübe yaşamış biri olarak mutlaka leke tedavilerinin de değil mi, sıcak dönemlerde Serin hele havalarda. Nisan'dan Mayıs'tan itibaren hiç yapılmaması lazım diye düşünüyorum. Büyük bir risk teşkil edebiliyor. Özellikle bol güneşli olan illerimizde daha bir dikkat etmek Tabii gerekir. tabii çok doğru söylüyorsunuz. Peki sağlığa bir zarar var mıdır bu lekelerin? Yani lekenin direkt sağlığa bir zararı yok. Sadece estetik açıdan zararı var. Bazı lekeler vardır. Mesela doğumsal olanlar vardır. Portföy dediğimiz damarsal kaynaklı lekeler vardır. Onların tedavisi daha farklı bir yöntemle olur. Endiyak lazer dediğimiz, dual yellow dediğimiz lazer yöntemleri kullanılır. Orada da amaç direkt o damarı ortadan, kılcalları ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla doğumsal lekelerde de farklı bir tedavi yöntemi uygulanabilir. Bunu da araya eklemek istedim çünkü unutmuştum, onu gözden kaçtı. İyi yaptınız Onu da hocam. eklemek istedim. Peki en iyi sonucu alabildiğimiz leke böyle yeni leke mi ya da hani cilt katmanına daha yakın olan bir lekede mi daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz? Özellikle derinin epidermisin üst katmanında olan, Evet. epidermis olan lekelerde ve benim en çok sevdiğim daha önce müdahale edilmemiş lekeler. Kesinlikle. Yani müdahale edilmemişse tedavisi çok daha kolaydır ve çoğu zaman hani biraz önce dedim ya %100 garanti veremiyoruz. Emin olun çoğu zaman tamamını da ortadan kaldırabiliyoruz ama tabii ki bunu hastaya söyleyemiyoruz. Tabii ki. Tıpta garanti kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Ama uğraşılmamış lekeler olduğunda daha güzel sonuçlar elde ediyoruz Aslında diyebilirim. bütün işlemlerde böyle değil mi hocam? Dikkat ediyorum Tabii, hep tabii. gerçekten hani ilk yapılan uygulamalar, hani kişi daha önce eğer bir dolguyla tanışmamışsa ilk yapılan hekimlere de ayrı bir haz veriyor değil mi? Çünkü Kesinlikle. ona göre yüzü şekillendirebiliyor. Aynen. İşte leke tedavilerinde aynı şekilde. Hani daha temiz, daha az yorgun bir cildi, bir yüzü toparlayabilmek ve ona şekil verebilmek çok daha kolay diye düşünüyorum. Kesinlikle çok daha kolay. Yani restorasyon işlemleri ve yani tekrar yapılmış olanlara müdahale etmek biraz daha zor ve yorucu değil mi? Kesinlikle. Sonuçta her hekimin bir çalışma tarzı ve bir bakış açısı vardır. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Başka bir hekim arkadaşımın yaptığı bir işlemi yani şöyle olsa belki daha iyi olur diyebileceğim noktalar olabiliyor. Benim yaptığım bir çalışmada başka bir hekim arkadaşım şöyle olsa daha iyi olur diyebiliyor. Dolayısıyla daha önce müdahale görmüş bir kişiye müdahale etmek daha zordur. İstenilen sonucu elde etmek biraz daha zorlaşabiliyor bazı durumlarda. Peki hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür Tekrar ederim. tekrar ağırlamak istiyoruz sizi. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet efendim 8'de sağlığım bugünkü konu medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit'ti. Kendisiyle bugün leke tedavileri, Tilium lazer uygulaması ve tedavi sonrası dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla ve güzellikle kalın efendim.